Eureka Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ado. Bugün sizlerle blok zinciri, blockchain'ler hakkında konuşacağım. Blockchain günümüzde inanılmaz derecede popüler. Fakat blockchain nedir? Nasıl işler? Hangi problemleri çözer? Ve nasıl kullanılır? İsminden de anlaşılacağı gibi blockchain bilgi içeren blokların oluşturduğu bir zincirdir. Bu teknik aslında bir grup araştırmacı tarafından 1991 yılında tanımlanmıştı ve başlangıçta dijital belgelere zaman damgası vurmak amaçlandı. Böylece onlara eski bir tarih atmak veya müdahale etmek mümkün olmayacaktı. Tıpkı bir noter gibi. Bununla birlikte 2009'da Satoshi Nakamoto tarafından dijital şifreleme sistemi Bitcoin'i yaratmak üzere adapte edilene kadar çoğunlukla kullanılmamıştı. Bir blockchain herkese tamamen açık olan dağıtılmış bir muhasebe defteridir. İlginç bir özelliğe sahiptirler. Bir kere bir veri blockchain'e kaydedildiğinde değiştirilmesi oldukça zor olur. Peki bu nasıl işliyor? Hadi bir bloğa yakından bakalım. Her blok birkaç veri yani data, bloğun hash'i ve önceki bloğun hash'ini içerir. Bir bloğun içinde saklanan veriler blockchain'in türüne bağlıdır. Örneğin Bitcoin blockchain'i gönderen, alıcı ve para miktarı gibi işlem detaylarını burada saklar. Bir blok aynı zamanda bir hash'e sahiptir. Hash'i bir parmak izine benzetebilirsiniz. Bu bir bloğu ve onun tüm içeriklerini tanımlar ve her zaman benzersizdir. Tıpkı bir parmak izi gibi. Bir blok oluşturulduğunda hash'i hesaplanır. Bloğun içindeki bir şeyi değiştirmek hash'inin değişmesine neden olur. Diğer bir deyişle bloklardaki değişiklikleri tespit etmek istediğinizde hash'ler çok kullanışlıdır. Bir bloğun parmak izi değişirse artık aynı blok değildir. Her bir bloğun içinde bulunan üçüncü eleman önceki bloğun hash'idir. Bu etkili bir şekilde bloklar zinciri oluşturur ve oldukça güvenli bir blockchain oluşturan bir tekniktir. Bir örnek verelim. Burada 3 bloktan oluşan bir zincirimiz var. Gördüğünüz gibi her blok bir hash'e ve önceki bloğun hash'ine sahip. 3 numaralı blok 2 numaralı bloğu ve 2 numaralı blok 1 numaralı bloğu işaret eder. İlk blok biraz özel. İlk olduğu için önceki bloğu işaret edemez. Buna Genesis bloğu deriz. Şimdi diyelim ki ikinci bloğa müdahale ettik. Bu bloğun hash'inin de değişmesine neden olur. Buna göre 3 numaralı bloğu ve takip eden tüm blokları geçersiz kılacak. Çünkü artık önceki bloğun geçerli hash'ini saklamazlar. Dolayısıyla tek bir bloğun değiştirilmesi takip eden tüm blokların geçersiz olmasına neden olur. Fakat hash'leri kullanmak müdahaleyi önlemek için yeterli değildir. Bilgisayarlar bugünlerde çok hızlı ve saniyede yüz binlerce hash'i hesaplayabiliyorlar. Bir bloğa etkili bir şekilde müdahale edebilir, blockchain'inizi tekrar geçerli kılmak için diğer blokların hash'lerini yeniden hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu hafifletmek için blockchain'lerin iş ispatı yani proof of work denilen şeyleri vardır. Bu yeni blokların oluşturulmasını yavaşlatan bir mekanizma. Gerekli iş ispatını hesaplamak ve zincire yeni bir blok eklemek Bitcoin'de yaklaşık 10 dakika zaman alır. Bu mekanizma bloklara müdahale etmeyi çok zorlaştırır. Çünkü eğer bir bloğa müdahale ederseniz takip eden tüm blokların iş ispatını yeniden hesaplamanız gerekecektir. Dolayısıyla bir blockchain'in güvenliği, hash'in ve iş ispatı mekanizmasının yaratıcı kullanımından gelir. Ancak blockchain'lerin kendilerini güvence altına almanın bir yolu daha vardır ve bu da dağıtık olmalarıdır. Blockchain yönetmek için merkezi bir oluşum yerine eşler arası yani peer-to-peer network'ü kullanır ve herkesin katılmasına izin verir. Birisi bu network'e katıldığında blockchain'in tam kopyasını alır. A her şeyin hala düzen içinde olduğunu doğrulamak için bunu kullanabilir. Şimdi birisi yeni bir blok yarattığında neler olacağını görelim. Yeni blok network'teki herkese gönderilir. Daha sonra her ağ müdahale edilmediğinden emin olmak için bloğu doğrular. Her şey kontrol edilirse her ağ bu bloğu kendi blok zincirlerine ekler. Bu network'teki tüm ağlar fikir birliği oluşturur. Hangi blokların geçerli, hangilerinin olmadığını doğrularlar. Müdahale edilen bloklar network'teki diğer ağlar tarafından reddedilecektir. Dolayısıyla bir blockchain'e müdahale etmek için zincirdeki tüm bloklara müdahale etmek, her bir blok için iş ispatını yeniden oluşturmak ve %50'den fazla kişiye network'ü kontrol altına almak gerek. Ancak o zaman müdahaleli bloğunuz herkes tarafından kabul edilir. Yani bunu yapmak neredeyse imkansızdır. Blockchain'ler aynı zamanda sürekli gelişiyor. Son gelişmelerden biri akıllı sözleşmelerin oluşturulması. Bu sözleşmeler blockchain'lerde saklanan ve belirli koşullara dayalı olarak otomatik olarak para alışverişi yapmak için kullanılabilen basit programlardır. Blockchain teknolojisinin oluşturulması şu anda birçok insanın ilgisini çekiyor. Yakın zamanda insanlar teknolojinin tıbbi kayıtların saklanması, dijital bir noter veya vergi toplamak gibi başka şeyler için kullanabileceğini fark etti. Artık blockchain'in ne olduğunu, basitçe nasıl işlediğini ve hangi problemleri çözeceğini biliyorsunuz. Eğer videodaki bilgilerin yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basabilir veya kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de zil butonuna tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.